Merhaba arkadaşlar. Senin için kolay İngilizce kanalımızın B1 seviye örnek cümlelerinin ikinci dersinde yine beraberiz. Önceki derslerimizde de ifade ettiğim gibi arkadaşlar, bu dersimizi iyi anlayabilmeniz için önceki seviye ders konularımızı iyi kavramış olmanız gerekmektedir. Bu dersimizde ise B1 seviye derslerinden Past Perfect Tense, mişli geçmiş zaman, Past Perfect Continuous Tense, mişli geçmiş zamanda devamlılık ve Steady Verbs, durum fiilleri konuları hakkında konu anlatımları da yaparak bol bol cümleler kurarak anlatacağım. Evet arkadaşlar, dersimize başlamadan önce önceki videolarımızı beğendiyseniz eğitimlerimizin devamlılığı için beğenmeyi, abone olmayı, bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi unutmayınız. İlk cümlemizle başlayalım. Ofise geldiğimde Alper dışarı çıkmıştı. Bu cümlemizde mişli geçmiş zaman adını verdiğimiz past perfect tense kullanılmıştır. Bu tense arkadaşlar günlük hayatta çok kullanılan bir zaman değildir. Past perfect tense'i geçmişten önceki eylemler için kullanıyoruz. Yani geçmişteki bir olayın diğerinden önce meydana geldiği hakkında konuşurken bu zamanı kullanırız. Bu zamanda olayın ne olduğunun bir önemi yoktur. Yani hangi olayın önce olduğu önemlidir. Bu zamanı bir tabloda gösterecek olursak, past perfect tense ile olumlu cümle yapısı önce özne, sonra had, ardından verb fiilin üçüncü hali, sonra nesne, belirteç, yer, zaman şeklinde sıralanır. Öznemiz I, you, we, they, he, she, it. Ardından had, sonra fiilin üçüncü hali. Burada arkadaşlar fiili üçüncü halde kullanmak için kullanılan fiil düzenli fiil ise fiilin sonuna de, et ya da iet takısı ekleniyordu. Düzensiz fiil ise adından da anlaşılacağı üzere belli kuralları olmayan ve ezberlenmesi gereken fiil olduğu için de fiilin üçüncü halini kullanacağız. Burada olumlu cümlelerde kısaltma kullanırken arkadaşlar I had, I'd, you had, you'd, she had, she'd, they had, they'd şeklinde kullanıyoruz. Olumsuz cümle yapısı ise I, you, we, they, he, she, it öznesinden sonra had, ardından not olumsuzluk eki ve fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Soru şeklinde ise özne ile yardımcı fiil yer değiştirecektir. Yani had en başa getiriyoruz. Ardından I, you, we, they, he, she, it öznesi ve fiilin üçüncü halini getiriyoruz. Cümlemize tekrar dönecek olursak, ofise geldiğim zaman Alper dışarı çıkmıştı şeklinde cümlemizi kuracağız. Geçmişteki Alper'in dışarı çıkma eylemi diğerinden önce yani ofise gelme eyleminden daha önce meydana geldiği hakkında iki farklı cümle olduğunu görüyoruz. Önceki derslerimizde when ve while kullanımını anlatmıştım. Arkadaşlar, when cümlenin başında kullanırsak virgülle ayırırdık. Cümlenin ortasında kullanılırsa virgül katılmazdı. Burada cümlenin ortasında kullanacağız. Alper dışarı çıkmıştı derken geçmişteki bir eylemden önceki bir eylem yani mişli geçmiş zamanda kullanacağız. Cümlede dışarı çıkan kim diye sorduğumuzda Alper öznesini cümlenin başına alırız. Ardından mişli geçmiş zaman had yardımcı fiil ve dışarı çıkmak fiili go out fiilinin üçüncü hali gone out ekliyoruz. Ardından ofise vardığım zaman anlamında when bağlacını ekleriz. Sonra cümleyi geldim anlamında past simple tense olarak kuracağız. Cümlede gelen kim diye yükleme sorduğumuzda ben öznesini ekleriz. Ve varmak fiili arrive, düzenli fiil olduğu için arrived deriz.
Son olarak nereye geldiğimde Alper dışarı çıkmıştı? Ofisin içine geldiğinde anlamında, içinde anlamında in the office ekleriz. Cümlemiz son olarak Alper had gone out when I arrived in the office. Diğer cümlemiz biz varmadan önce film başlamıştı. Cümlemizde yine past perfect tense kullanılmıştır. Bir eylemin geçmişte başladığını ve geçmişte başka bir eyleme kadar devam ettiğini göstermek için kullanılmıştır. Bu cümlede de iki farklı eylem kullanılmıştır. Ve bağlaç olarak da before bağlacını kullanacağız. İlkin film başlamıştı cümlesini kuracağız. Başlayan ne diye yükleme sorduğumuzda film, the film cümlenin başına ekleriz. Ardından had yardımcı fiili ve başlamak fiilinin üçüncü hali düzenli fiil olduğu için started deriz. Ardından before bağlacını kullanırız. Sonra biz vardık anlamında cümlemizi kuracağız. Varan kim diye yükleme sorduğumuzda biz öznesini cümlenin başına alırız. Sonra past simple tense varmak arrived fiilinin ikinci hali yine düzenli fiil olduğu için de takısı ekleriz. Arrived deriz. Cümlemiz son olarak the film had started before we arrived. Diğer cümlemiz okula gitmeden önce 2 saat çalışmıştı. Cümlemizde yine geçmişteki bir eylemden önce başlayan ve geçmişteki eyleme kadar devam etmiş olan eylemlerden bahsederken kullanırız. Cümlede 2 saat önce çalışmıştı şeklinde ilkin cümlemizi past perfect tense ile kuracağız. Çalışan kim diye yükleme sorduğumuzda o, she öznesini cümlenin başına alırız. Ardından had yardımcı fiil, sonra çalışmak fiilinin üçüncü hali studied ekleriz. Sonra ne zaman çalışmıştı? 2 saattir anlamında for 2 hours ekleriz. Ardından önce anlamında before bağlacımızı ekleriz. Sonra past simple tense ile okula gitti şeklinde cümlemizi kuracağız. Kim okula gitti diye ekleme sorduğumuzda o, she öznesini cümlenin yine başına alırız. Bu cümlede 2 saat çalışan özne aynı özne olduğu için tekrar özneyi kullanmamıza gerek yoktur. Ardından gitmek, go fiilinin ikinci hali went. Sonra nereye gitti? Okula, to school ekleriz. Cümlemiz son olarak she has studied for 2 hours before went to school. Diğer cümlemiz bana yardım ettikten sonra ona teşekkür ettim. Bu cümlemizi de yine geçmiş past perfect tense ile kuracağız. Teşekkür etme eylemi sonrasında gerçekleşmiştir. Kim teşekkür etti diye sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından teşekkür etmek eylemi ikinci hali thanked. Kime teşekkür etti? Ona anlamında him. Ardından sonra anlamında after bağlacını kullanıyoruz. Ve sonraki cümlede bana yardım etti anlamında past perfect tense kuracağız. Kim yardım etti? O, he öznesi. Sonra had yardımcı fiili. Ardından yardım etmek fiilinin üçüncü hali had diyoruz. Son olarak kime yardım etti? Bana anlamında me ekleriz. Cümlemiz son olarak I thanked him after he had helped me. Diğer cümlemiz bu maçtan önce ben tenis oynamamıştım. Bu cümlede de past perfect tense kullanılmıştır. Past perfect tense olumsuz halini kullanacağız. Tenis oynamayan kim diye sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından had yardımcı fiili ve not olumsuzluk eki kısaltılmış hali hadn't diyoruz. Ardından oynamak fiilinin üçüncü hali düzenli fiil olduğu için at ekliyoruz. Played. Son olarak ne oynamamıştım? Tenis diyoruz.
Ardından den önce anlamında before bağlacı. Sonra bu maç anlamında this match ekliyoruz. Cümlemiz son olarak I hadn't played tennis before this match. Diğer cümlemiz eve gelmeden önce kafeye gitmişti. Cümlemizi yine past perfect tense ile kuracağız. Önce kafeye gitmişti anlamında kim gitmişti? O, she öznesini cümlenin başına alırız. Ardından had yardımcı fiili. Sonra gitmek fiilinin üçüncü hali gone. Sonra nereye gitmişti? Kafeye. To the cafe ekliyoruz. Ardından önce anlamında before bağlacı. Sonra o eve geldi anlamında cümlemizi oluşturacağız. Kim geldi? O, she öznesini cümlenin başına alırız. Ardından gelmek come fiilinin ikinci hali came. Nereye geldi? Eve, home ekliyoruz. Cümlemiz son olarak she had gone to the cafe before she came home. Diğer cümlemiz Arda gelmeden önce 1 saatten fazla süredir konuşuyorlardı. Bu cümlemizde ise past perfect continuous tense yani geçmişte bitmiş bir olaydan önce başlamış ve devam eden bir olayın süresinden bahsetmek için bu zamanı kullanırız. Zaman sürekli continuous olduğundan fiilin sonuna ing takısını kullanıyoruz arkadaşlar. Past perfect continuous tense ile olumlu cümle yapısı önce özne, ardından had been, sonra fiil ve sonuna ing takısı, nesne, belirteç, yer ve zaman şeklinde cümlemizi oluşturuyoruz. Cümlemizi bir tablo şeklinde gösterecek olursak, önce özne, I, you, we, they, he, she, it, ardından had been ve fiilin birinci haline ing takısını ekliyoruz. Past perfect continuous tense ile olumsuz cümle yapısı ise önce özne, sonra had, ardından not olumsuzluk eki, sonra been, daha sonra fiilin birinci haline yine ing takısını ekliyoruz. Ardından nesne, belirteç, yer ve zaman şeklinde sıralanır. Özne I, you, we, they, he, she, it had not been ve fiilin birinci haline ing takısı gelir. Olumsuz cümlelerde kısaltma I had not, I hadn't, you had not, you hadn't, she had not, she hadn't, they had not, they hadn't şeklinde oluşturuyoruz. Past perfect continuous tense ile soru cümle yapısını oluştururken özne ile yardımcı fiil yer değiştirir. Had cümlemizin başına alırız. Ardından özne, sonra been, daha sonra fiilin birinci haline ing takısı gelir. Nesne, belirteç, yer, zaman şeklinde sıralanır. Yani cümlemiz had, I, you, we, they, he, she, it öznesi, sonra been ve daha sonra fiilin birinci haline ing takısı şeklinde sıralanır. Cümlemize tekrar dönecek olursak, önce onlar anlamda they öznesini cümlenin başına alırız. Ardından had been, konuşmak fiili talk ve ing takısı ekleriz. Talking. Ardından 1 saatten fazla süredir anlamında for hour and hour diyoruz. Sonra önce anlamında before bağlacını ekleriz. Ardından Arda geldi anlamında cümlemizi kuracağız. Kim geldi? Arda cümlenin başına alırız. Sonra geldi, arrived diyoruz. Cümlemiz son olarak they had been talking for hour and hour before Arda arrived. Diğer cümlemiz burada 1 saatten fazla bir zamandır bekliyordum. Bu cümlemizi de geçmişte devam eden zaman past perfect continuous tense ile kuracağız. Cümlede bekleyen kim diye yükleme sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından had been, sonra beklemek anlamında wait ve ing
ekleriz. Waiting. Nerede bekliyordum? Burada, here. Ne zamandır bekliyordum? Bir saatten fazla zamandır anlamında for hour and hour diyoruz. Cümlemiz son olarak I had been waiting here for hour and hour. Diğer cümlemiz 3 saattir pedal çeviriyordu. Bu cümlemizde de yine past perfect continuous tense ile kurulacaktır. Kim çeviriyordu diye sorduğumuzda o anlamında he öznesini cümlenin başına alırız. Ardından had yardımcı fiil, sonra been ve çevirmek anlamda cycling diyoruz. Sonra kaç saattir? 3 saattir anlamında for 3 hours diyoruz. Cümlemiz son olarak he had been cycling for 3 hours. Diğer cümlemiz onu 2 haftadır görmüyorum. Bu cümlemizde past perfect continuous tense olumsuzu ile kuracağız. 2 haftadır görmeyen kim diye yükleme sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından had ve olumsuzluk eki not diyoruz. Kısaltılmış hali hadn't. Sonra been ve görmek fiili see sonuna ing takısını ekleriz. Seeing. Kimi görmüyordum? Onu, her. Ne zamandır görmüyordum? 2 haftadır, for 2 weeks diyoruz. Cümlemiz son olarak I hadn't been seeing her for 2 weeks. Diğer cümlemiz 2 gündür uyumuyordu. Yine past perfect continuous tense olumsuzu ile kuracağız. Uyumayan kim diye yükleme sorduğumuzda o, she öznesini cümlenin başına alırız. Ardından had, sonra not, hadn't, been, uyumak fiili sleep ve sonuna ing ekleriz. Sleeping. Sonra ne zamandır uyumuyordu? 2 gündür, for 2 days ekleriz. Cümlemiz son olarak she hadn't been sleeping for 2 days. Diğer cümlemiz o lezzetli yemekler mi yapıyormuş? Bu cümlede past perfect continuous tense soru şekline göre kuracağız. Kim lezzetli yemekler mi yapıyormuş? O, she öznesini kullanacağız. Öncelikle had yardımcı fiil, sonra she öznesi ve ardından been ve yemek yapmak fiili cook ve ing takısını ekleriz. Cooking. Sonra lezzetli yemekler anlamında delicious meals ekleriz. Cümlemiz son olarak had she been cooking delicious meals? Diğer cümlemiz Kayseri'de mi yaşıyordun? Bu cümlemizi de past perfect continuous tense soru şekline göre kuracağız. Önce had yardımcı fiili cümlenin başına alırız. Ardından sen, you zamiri, sonra been ve yaşamak fiili live ve ing takısı ekleriz. Living. Son olarak nerede yaşıyordun? Kayseri'de, in Kayseri deriz. Cümlemiz son olarak had you been living in Kayseri? Diğer cümlemiz seni seviyorum, sana inanıyorum, trafikten nefret ediyorum, gerçeği biliyorum. Bu ayrı ayrı cümlelerin kullanımlarından bahsedecek olursak arkadaşlar, bazı fiiller present continuous tense yani ing takısı kullanılmaz. Bu fiillere arkadaşlar stative verbs yani durum fiilleri diyoruz. Şimdiki zaman yapıları bir eylemin fiziksel ve görsel olarak yapıldığını gösterirler. Dolayısıyla soyut düşünmek, sevmek anlamında sahip olmak gibi soyut anlamlı fiiller continuous yapısında kullanılmazlar. Bu fiiller simple tense ile ifade edilirler. Örnekte seni seviyorum cümlesini I love you simple present ile yazılmasına rağmen Türkçe'ye seni seviyorum diye çevrilir. Arkadaşlar, durum fiilleri adını verdiğimiz stative verbs kavramı 4 ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar istem dışı fiiller, duygu ve düşünceleri ifade eden fiiller, sahiplik bildiren fiiller ve
Bu 3 kategoride yer almayan diğer fiillerdir. Stative verbs tanımı bir fiilin yapılan bir eylemden ziyade bir duruma karşılık geldiğinde kullanılmasıdır. Örneğin sevmek, hoşlanmak veya sahip olmak fiilleri bir süreç bildirmekten ziyade bir duruma karşılık geldiğinden durum fiili olarak kullanılmaktadır. Genel olarak arkadaşlar İngilizce'de durum fiilleri bir sürece karşılık yani aktivasyon bir hareket içermediği için ing takısı almamaktadır. Ancak arkadaşlar bazı durum fiillerinde cümle içinde belli durumlara göre ing eki alabilirler. Bu tip fiiller cümle içinde hem durum bildirmek hem de eylem ifade etmek amaçlı kullanılır. Yani aynı fiil her iki kullanımı da farklı anlamlara tekamül etmektedir. Bu fiilleri kısaca bir tabloda anlatacak olursak, mental state, zihinsel durumlar olarak ifade ettiğimiz fiiller, know, realize, understand gibi fiillerde bir eylem hareket olmadığını görüyoruz. Bu fiillerde kendisinden sonra ing takısı eklenmeden kullanılır. Duygusal durumlar olarak ifade ettiğimiz emotional state, love, like, prefer, hate ve benzeri gibi duygularımızı ifade ederken kullandığımız fiillerde de yine bir eylem, aktivite, hareket olmadığını görüyoruz. Bu fiillerde de yine ing takısı eklenmeden kullanırız. Possession, sahip olma eylemi, have, own, belong gibi ifadelerde de sahip olma ifadesinde bir hareket, aktivasyon olmadığını görüyoruz. Burada da ing takısı eklemeyiz arkadaşlar. Duyular ve algılarımızla taste, smell, hear gibi ifade ettiğimiz cümlelerde hareket, eylem olmadığından dolayı ing takısı eklemeden kullanırız. Appear, see, resemble gibi diğer fiillerde de yine durum fiilleridir. Son olarak her iki zaman içinde kullanılan fiillerde hem eylem, aktivasyon içerdikleri gibi hem de durum fiili yani stative verbs olarak da kullanılabilirler arkadaşlar. Hem continuous hem de simple formda kullanılabilirler. Bunlar have, think, see, be, smell, taste, look, feel ve benzeri gibi fiillerde bu kategoriye girerler arkadaşlar. Fakat bu farklı kullanımlar anlam farklılığına da yol açar. Bu tip fiiller cümle içinde hem durum bildirmek hem de eylem ifade etmek amaçlı kullanılmaktadır arkadaşlar. Aynı fiil her iki kullanımı da farklı anlamlara tekamül etmektedir. Örneğin see görmek ya da anlamak anlamında kullanılırsa bir durum fiilidir. I see a bird on the roof. Çatıda bir kuş görüyorum. I can see you. Seni anlamıyorum. Ama aynı fiil görüşmek, randevulaşmak anlamında kullanılırsa bir hareket fiili olur. Örneğin I am seeing my girlfriend this afternoon. Bu öğleden sonra kız arkadaşımla görüşeceğim. I am seeing her this evening. Bu akşam onunla görüşeceğim. Evet, have de arkadaşlar sahiplik anlamına gelirse durum fiili olur. I have a cat. Bir kedim var. Bir kediye sahibim. Hareket fiili olarak kullanılırsa da anlamı kullanıma göre değişmektedir. Örneğin I am having breakfast at the moment. Şu anda kahvaltı yapıyorum. Have burada eat yani yemek anlamında kullanılmıştır. Smell'de ise kokmak anlamına gelirse durum fiilidir. Örneğin these flowers smell nice. Bu çiçekler güzel kokuyorlar. Koklamak anlamına gelirse hareket fiilidir. Örneğin he is smelling the soup. O çorbayı kokluyor. Başka bir kelimede think, fikir belirtmek anlamında kullanılırsa durum fiili olur. Örneğin I think Mike doesn't like school. Bence Mike okulu sevmiyor. Burada think, in my opinion yani bence anlamında kullanılmıştır. Düşünmek anlamında kullanılırsa da hareket fiili olur.
Düşünmek bir prosestir arkadaşlar ve dolayısıyla bir hareket fiilidir. Örneğin I am thinking about my children. Çocuklarım hakkında düşünüyorum diyoruz. Diğer kelime de look, görünmek anlamına gelirse durum fiilidir. Örneğin the drinks looked cool and delicious. İçecekler soğuk ve lezzetli görünüyordu. Bu kelime bakmak anlamına gelirse bir hareket fiilidir. Örneğin people are looking at us. İnsanlar bize bakıyor diye. Burada gördüğümüz gibi bir aktivasyon içerdiğinden dolayı ing takısı eklenmiştir. Evet, cümlemize dönecek olursak seni seviyorum için ben, I öznesini cümlenin başına ekliyoruz. Sevmek duygusal durumu ihtiva ettiği için love, kimi seviyorum? Seni, you, I love you diyoruz. Diğer cümlede yine ben, I öznesi cümlenin başına alırız ve inanmak da zihinsel bir durum olduğu için ing takısı eklemiyoruz. Believe diyoruz. Son olarak kime? Sana. I believe you diyoruz. Diğer cümlede kim trafikten nefret ediyor? Ben, I. Ardından nefret etmek, hate. ing takısı eklenmez. Duygusal bir durum olduğu için. Son olarak neyden nefret ediyorum? Trafikten. I hate traffic diyoruz. Sonraki cümlede de gerçeği bilen kim? Ben, I öznesi ardından bilmek zihinsel bir durum olduğu için know ve son olarak neyi biliyorum? Gerçeği, the truth ekleriz. I know the truth. Cümlemiz son olarak I love you, I believe you, I hate traffic, I know the truth diyoruz. Evet, bugünkü dersimiz de buraya kadar. Gelecek videolarımızda B1 seviye cümlelerinde yeni konu ve örnek cümleleriyle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar, eğer videolarımızı beğendiyseniz sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.